Bana bak kız, teklifim ciddi. Seninle evlenmek istiyorum. Evet dersen tam 1000 papel sayarım. Bir film çekimi sırasında kameralar kayıttayken gerçek bir çığlık yükseldi. Edison'la giriştiği o sert kavgada göğsüne saplanan bıçak sadece bir film hilesi miydi, yoksa hayatının son sahnesi mi? Küçük oğlu Tunç'un dehşet dolu gözleri önünde kanlar içinde kalan bu adam aslında kimin kurbanı olmuştu? Sahne ışıklarından hastane koridorlarına uzanan bu trajedi, Yeşilçam'ın en sert adamının kalbinde nasıl bir iz bırakacaktı? Peki, tüm Türkiye'nin nefret ettiği o kötü adam aslında geceleri hangi operanın başrolünde oynuyordu? Gelin bugün Altan Günbay'ın hikayesine bakalım. Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift böbreğini alırım. Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Altan Günbay, sert bakışlarının ardında ipeksi bir ses saklayan, kötülüğe şıklık katan bir İstanbul beyefendisiydi. 19 Ocak 1931'de Anadolu'nun bozkırında Konya'da açtı gözlerini hayata. Annesi Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden, ilk gazete çıkaran ve ilk şapka giyen kadınlarından biriydi. Tam bir devrim kadınıydı. Ama bu modern kadının oğluna çizdiği sınır, sanatın tam kapısında duruyordu. Küçük Altan'ın keman yayından çıkan nameler, annesinin "Çalgıcı mı olacaksın?" feryadıyla kesildiğinde kaderinin çoktan yazıldığını kim bilebilirdi ki? Yıllarca keman dersi almasına rağmen annesini dinleyip konservatuvardan vazgeçen bu genç adamın içindeki ateş söner miydi hiç? Ankara Gazi Lisesi'ni bitirdiğinde önünde bembeyaz bir önlük, yani tıbbiye vardı. Ama o son anda rotayı bambaşka bir yöne kırdı. Annesine gidip "Ben operaya kayıt oldum" dediğinde aldığı cevap tarihe geçecek cinstendi. "Çalgıcı olacaktın, şimdi oyuncu mu olacaksın?" demişti. Hayalleriyle annesinin beklentileri arasında sıkışan bir gencin Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birine dönüşme hikayesi işte böyle sancılı bir şekilde başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olup Almanya'da opera ve rejisörlük eğitimi alırken aslında dünya çapında bir kariyere hazırlanıyordu. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde 20 farklı operada başrol oynarken sahnede devleşen bir solistti. Ama bir opera sanatçısı nasıl oldu da bir gün kendi saçlarını usturaya vurmak zorunda kaldı? Anlatılanlara göre 1966 yılında Memduh'un Altın Çocuk filmi için ondan radikal bir şey istemişti. Saçlarını tamamen kazıtması. Bu sadece bir imaj değişikliği değil, Altan Günbay'ın hayatının dönüm noktasıydı. O güne kadar yılda bir gelen film teklifleri saçlarını sıfıra vurduğu an her ay çifter çifter yağmaya başlamıştı. Yeşilçam'ın ilk Dazlak Kütüsü doğmuştu ve bu imaj ona Hollywood'un ünlü starı Yul Brynner'ın ünvanını kazandıracaktı. Ama bu yeni kimlik, onun opera sanatçısı kimliğini gölgeleyecek kadar güçlü müydü acaba? 18 yıl boyunca o imajı bozmadan kamera karşısına geçtiğinde aslında içindeki sanatçıyı mı gizliyordu? Tüm bunlarla beraber bazı Hollywood filmlerinde de oynamıştır. Birkaç Türk oyuncunun oynadığı ve çekimleri İstanbul'da olan 007 James Bond Rusya'dan sevgilerle ve 1973 yapımı Gördüğün Yerde Vur isimli Amerikan yapımı filmde rol almıştır. 1969 yılında İstanbul'a Atatürk Kültür Merkezi'ne atandığında hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Hem solist, hem rejisör, hem de müdür yardımcısıydı. Bir gün Atatürk Kültür Merkezi'nde dev bir operatın son provalarını yaparken perdeler açılmayınca öfkeyle gürledi. "Bu perdeler niye açılmıyor?" dedi. Ama o an sahnede yükselen sesler bir azarlama değil, bir doğum gününün marşıydı. Yüzlerce kişilik koronun ona pasta getirdiği o an sert görünümlü bu adamın en duygusal anlarından biri olarak kayıtlara geçecekti. Sahi, bunca başarıya rağmen onu neden hep kötü olarak tanıdık? Bu etkileyici hayat hikayesinin daha derinlerine inmeden önce kanala destek olmak isterseniz tek bir tıklamayla ailemize katılabilir ve bu tür içeriklerin devamına katkı sağlayabilirsiniz. Gel gelelim bıçakla yaralanma hikayesine. Sinema dünyası bazen acımasız olabiliyordu. Ateşli Çingene filminin setinde Edizon ve Türkan Şoray'la başroldeyken yaşanan o kaza az kalsın onu hayattan koparıyordu. Oğlu Tunç'un Edison'un küçüklüğünü oynadığı o filmde bir kavga sahnesinde kullanılan bıçak gerçekten göğsüne saplanmıştı. Hastaneye kaldırıldığında gerçekle rol arasındaki o ince çizgi neredeyse kalkmıştı. Bir başka filmde ise bir yılanın saldırısına uğramış, hatta onu ısıran yılanın altını ısırdığı söylenerek bu olay bir set efsanesine dönüşmüştü. Altan Günbay sadece bir oyuncu değildi, o bir bestekardı aynı zamanda.
Buğulu Gözler ve Bekliyorum gibi şarkıları bestelerken aslında içindeki o susturulan kemancının sesini duyuruyordu. Bir yandan operanın zirvesindeyken diğer yandan Yeşilçam'ın namlı kötü adamı olarak 250'den fazla filmde boy gösterdi. Son yıllarındaysa çeşitli dizilerle evlerimize konuk oldu. Özellikle Çocuklar Duymasın adlı dizide Haluk'un babası rolünde karşımıza çıkmıştır. Bunun dışında Oktay Kaynarca ve Kadir İnanır'ın da başrollerinde oynadığı Kuzey filminde evimize konuk olmuştu. Bir süre sonra Taksim'de Günbay ticareti kurup efsanevi Kristal Hamburger'in sahibinden aldığı o gizli tarifle hamburger ve mantı satmaya başladığında aslında hayatın her alanında var olduğunu kanıtlıyordu. Bir opera sanatçısının ellerinin una bulanması onun ne kadar mütevazi ve hayatın içinde bir insan olduğunun en büyük göstergesiydi. Emekli olduktan sonra bile boş durmadı, siyasete girdi, belediye başkanlığına aday oldu. Çünkü o hep dik durmayı ve sözünü sakınmamayı seçen bir cumhuriyet sanatçısıydı. Altan Günbay'ın hayatındaki en güçlü bilgi aslında onun sinemadaki o kötü imajının tam aksine çevresinde ne kadar sevilen bir beyefendi olduğuydu. Levent Kırca'nın deyimiyle Türk sinemasının kötü adamı ama kalbi inanılmaz iyi bir insandı. 60 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu Müveddet Hanım'la kurduğu o sarsılmaz evlilik, ünlüler dünyasındaki fırtınalara rağmen dimdik ayakta kaldı. O hem bir devlet sanatçısının ciddiyetine hem de bir esnafın sıcaklığına aynı anda sahip olabilen nadir karakterlerden biriydi. Ancak her hikaye gibi bu muazzam ömür de sona yaklaşıyordu. Taksim'deki opera binasının kapalı kalması onun en büyük yarasıydı. Eşi Müveddet Hanım'ın ifadesiyle opera binası kapalı olduğu için operamız da öldü, bizler de öldük diyecek kadar derinden yaralanmıştı. Ve 3 Mart 2014, 80 yaşındayken yaşlılığa bağlı sebeplerden evinde sessizce hayata gözlerini yumdu. Türk bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Camii'ne getirildiğinde Yeşilçam'ın ve operanın tüm dev isimleri oradaydı. Nuri Alço'dan Edison'a, İzzet Günay'dan Levent Kırca'ya kadar herkes onun hayat dolu enerjisini ve sanata kattığı o asil ruhu uğurlamaya gelmişti. Büyükçekmece mezarlığında toprağa verilirken geride 250 film, onlarca beste ve sahnelerde çınlayan o gür sesini bıraktı. Yeşilçam'ın o dazlak, şık giyimli ve sert bakışlı dev ismi, aslında notaların arasında yaşayan hüzünlü bir kemancı olarak kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Sert görünümünün ardındaki bu zarif ruhu tanımak, belki de bize hayatın göründüğünden çok daha derin olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Sizler de Altan Günbay'la ilgili düşüncelerinizi, bildiklerinizi yorumlardan mutlaka paylaşıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.